Herkese merhaba. Bu videoda hesabı kapanan Amazon satıcılarının içerideki envanterleriyle alakalı bilmeleri gereken birkaç detaydan bahsedeceğim. Amazon hesabı kapandığı zaman FBA depolarındaki ürünler Stranded Inventory'e düşüyor. Hesabınızı açamadığınız zaman belli bir süre sonra ya size geri gönderiliyor ya da çöpe atılıyor. Bunun bir ayarı var. Gelin nereden yapıldığını göstereyim. Amazon ana sayfada bakın şuradaki Fix Stranded Inventory butonuna tıklarsanız sizi bu sayfaya götürür. Burada sağ üstteki Edit Automatic Action Settings butonuna tıkladığınızda ardından da şuradaki butona tıkladığınızda karşınıza böyle bir yer geliyor. Burası sol taraftaki sebeplerle strand'a düşen ürünlerin şu kadar süre içerisinde düzeltilmemesi durumunda hangi metotla imha edileceğini anlatıyor. Amazon hesabı kapananları ilgilendiren yer şurası. Account issues that causes stranded inventory. Şöyle diyor yani. Hesabınızla alakalı bir sıkıntı olduğu için stranded'a düşürdüğüm ürünleri şurada seçtiğiniz metot, yani sana da gönderebilirim, çöpe de atabilirim, nasıl neyi seçerseniz. Bunu 60 gün sonra yaparım diyor. Siz bir müdahale etmediğiniz sürece. Bunun default'u bildiğim kadarıyla 30 gün. Benim tavsiyem bunu 60'a çekmeniz. Çünkü bu size biraz zaman kazandıracaktır. 60 günün sonunda da hesabınızı açamazsanız bu ürünler buradaki ayara göre imha edilecek. Ya size gönderilecek ya çöpe atılacak. Burada bilinmeyen bir şey de şu. Bu 60 güne ek olarak bir 30 gün daha talep edebiliyorsunuz. Hatta Amazon Support ekibiyle irtibata geçip 30 gün üzerine bir 30 gün daha hatta arttırabiliyorsunuz. Bunlar size zaman kazandırabilecek şeyler. Bu süre dolduğu zaman şurada Auto Removal Date kısmında bir tarih yazıyor. Bu tarihin yanında da şurada Delay Auto Removal for 30 days. Yani 30 gün boyunca Auto Removal'ı ertele gibi bir buton çıkıyor. Hani o zamana kadar bir müdahale yapamazsanız, sorununuzu çözemezseniz bu metotla bir 30 gün daha envanterinizdeki ürünler için zaman kazanabilirsiniz. Yine yapabileceğiniz bir metot şu. Baktınız hesabınızı açamayacaksınız. Ürünlerinizi de bir şekilde imha edecekler veya size geri gönderecekler. Bunlardan bir kısmının size gönderilip bir kısmının çöpe atılmasını sağlayabilirsiniz. Hepsini geri alırsanız bu sefer eğer onları değerlendiremeyecekseniz bu sefer sizin için ne olacak? Ekstra büyük olacak. Onun yerine belli bir kısmını alıp belli bir kısmından vazgeçebilirsiniz. Bu en azından zararınızı bir miktar azaltabilir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Bunun için ne yapabilirsiniz? Buradaki ürünlerin listesini alabilirsiniz. Şuradaki Download Report butonuna tıkladığınızda buradaki bütün ürünlerin listesini verir. Oradan karlı ürünleri belirleyip toplu bir şekilde return yapabilirsiniz. Sonrasında geri kalan ürünler için demin gösterdiğim ayardan dispose seçersiniz ve otomatik olarak çöpe atımlarını sağlarsınız. Eve çağırmakla çöpe attırmak arasında maddi olarak bir fark yok. O yüzden alabildiğinizi alıp geri kalanı çöpe attırabilirsiniz. Bu bir metot. Ama bu bir meşakkatli bir metot. Çünkü rapor aldıktan sonra o ürünlerin iyi bir ürün olup olmadığını tek tek incelemeniz gerekir. Binlerce ürünü tek tek incelemekte biraz vakit alacaktır. Uğraşmak isterseniz böyle bir metot sizin için mevcut. Bazı durumlarda Amazon third party application'larla olan bağlantınızı direkt kesiyor. Bu olursa demin bahsettiğim gibi raporu alıp tek tek ürünlerin karlılığını incelemeniz gerekir. Ama kesmediyse Books Pro üzerinden fiyatı belli bir şeyin üzerinde olanları filtreleyip tek tuşla size geri çarptırabilirsiniz. Bu da bir ayrı yöntem. Books Pro ekibi olarak account health ile alakalı konularda ancak bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Çünkü uzmanlık sahamız dışında bir konu bu. Ama envanterle alakalı, bu tarz konularla alakalı elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konu inanın bizi en az sizler kadar üzüyor. Toplu return yapmakla alakalı da bir video yaptım. Onu da videonun sonuna paylaşacağım. Umarım kimse bu ve paylaşacağım diğer videoyu kullanmak zorunda kalmaz. Umarım sorunlarınız tez zamanda çözülür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.